Merhabalar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Fatma Hınçer. Şimdi arkadaşlar hemen kolay bebeğimize başlayalım. Bacaklarıyla başlıyoruz. İlk etapta bir sihirli halka yapıyoruz. Hemen düğmemizi atalım. 6 sık iğne yapalım içine. Bu arada arkadaşlar sihirli halka yapamayanlar yani 2 zincir çekip İlk çektiği zincirin arasını da halka olarak kullanabilir. Yani illa sihirli halka olacak diye bir kayıt yok. Evet, 6 sık iğnemizi yaptık. 2 4 2 4 5 6. Şimdi üstünü hemen ilk etapta karşı ilmeğimize atlıyoruz. Yanındakine hemen geçiyoruz. Burada bir çift, evet, bir sık iğne, ikinci sık iğne, yani bir çift yapıyorum. Bir saniye, 3 tane olmuş. Bir çift, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü çift, beşinci çift ve altıncı çift. Şimdi arkadaşlar buraya işaret ipimizi koyalım. İpimi alıp hemen geliyorum. Evet, ipimi aldım. İşaret yerimi belirledim. Şimdi üçüncü sıramızda ilk sıramıza 6 sık iğne yaptık. İkincisini çift çift yaptık. Üçüncü sıramızı bir çift bir tek olarak devam edeceğiz. Evet, bir çift bir tek, çiftle başlıyoruz arkadaşlar, tekle bitiriyoruz. Bir çift bir tek, bir çift bir tek, bir çift bir tek, evet, bir çift bir tek. Evet, üçüncü sıramızda bir çift bir tek olarak yaptık. Toplamda 18 ilmeğimiz, 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi bu sıramızı da bir çift iki tek olarak devam edeceğiz. Bir çift, evet, bir çift bir ve ikinci tekim, bir çift bir ikinci tek, pardon, bir tane atladım. Evet, bir tane atlamışım. Bir ikinci tek, bir çift bir ikinci tekim, bir çift bir iki, bir çift. Her sırada 6 artma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Yani bunun üzerine
6 sık iğne, özür dilerim konuşamadım. 6 sık iğne üstüne koyarak hesaplayabilirsiniz. Evet, dördüncü sıramızı da bir çift iki tek olarak tamamladık. Şimdi arkadaşlar bir alt sıramızda 18 sık iğnemiz vardı. Şimdi bu sıramızda 6 sık iğne fazlalaştığı için 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi bu 5. sıramız olacak. 3, 4. Evet, 5. sıramıza geçtik. Her seferinde işaret ipimizi yukarıya çıkartıyoruz. İşaret yerimiz bizim hem başlangıç ve hem sonuç sıramızın sonu demektir. Yani o işaret yerimizi kesinlikle kaybetmeyelim. 2, 3. Şimdi bir çift daha. 1, 2 ve 3. Bebeğimiz kolay. Allah'ın izniyle kolaylıkla bitecek. Söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar bu renkli ipten 1,5 yumak gitti. Bilginiz olsun. Tanıtım videosunda söylemeyi unutmuşum. Sonradan fark ettim. Yükledikten sonra da maalesef tekrardan silemedim. Şimdi söylemiş olayım. Ten rengimiz de yani yarım yumağı bile bulmuyor. Sadece bir kafasını yapacağız onda. Dediğim gibi renkli ipimiz 1,5 yumak ve şunu söyleyeceğim. Süslerimiz var. Beyaz ip ve sarı ip kullanacağız. Çok az bir şey kullanacağız çiçeğimizde. Şapkamızın çiçeğinde. Az bir beyaz. Ortasına da sarı. Farklı bir renkte yapabilirsiniz. Ben papatya gibi olsun diye o şekilde yaptım. Yani bir de el yapımız olacak. Şimdi hemen yine işaret ipimi yukarı alıyorum. Bir çift 3 tek olarak devam ettik. 24 sık iğne, pardon. Şimdi 18 sık iğnemiz vardı. Bir çift bir tek yaptığımızda, bir çift iki tek yaptığımızda 24 sık iğnemiz olacak. Bir çift 3 tek yaptığımızda da 30 sık iğnemiz oldu. Yani bu sıramız 30 sık iğne olarak tamamlandı. Şimdi burada da bir çift 4 tek olarak devam ediyoruz. Yaptığımız ilk tekler arkadaşlar şu çiftlerin hemen üstüne denk gelirse doğru yoldasınız demektir. Yani bu alttaki çiftin tam üstüne ilk tekimiz, bu çiftimizi yaptıktan sonra şimdi mesela bir çift birinci tekimiz bu alttaki çiftin üstüne gelecek. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bir çift 4 tek olarak devam ediyoruz. Evet, birinci tek, ikinci tek, üçüncü tek, ve dördüncü tek. Evet, bir çifti tekrardan hemen görüyorsunuz, şu şekilde göstereyim. Şu alttaki çiftin hemen yanındakinde bir üstte hemen yanda kalıyor. İlk tekim hemen bu çiftin üstünde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde giderseniz doğru gitmiş olursunuz. Evet, dördüncü tek. Burada da bir çift. Birinci tek. İkinci tek. Üçüncü tek. Ve dördüncü tek. Şimdi tekrar bir çift. Evet. Bir tek.
2 tek. Pardon, atladım sanırım. İşte ben de yanlışladım gördüğünüz gibi. Olabiliyor arkadaşlar. Bir yerde demek ki bir hata yaptım. Fazla mı gittik? Bakalım. Bir çift. 1, 2, 3, 4. Evet, doğru. Burada da bir çift. Evet. 1, 2, 3. Neyse arkadaşlar, ben onu kontrol edeceğim. Kesin sırada bir tane fazla yaptım bunu. Bu sıramızda bir çift 4 tek olarak tamamladık. Şimdi ilk sıramız 6 sık iğneydi. İkinci sıramız çift çift. Üçüncü sıramız bir çift bir tek. Dördüncü sıramız bir çift 2 tek. Beşinci sıramız bir çift 3 tek. Altıncı sıramızda bir çift 4 tek olarak tamamlandı. Burada da tam 36 sık iğnemiz var. İşaret ipimizi hemen yukarıya alacağız. Tam 4 sıra arkadaşlar, hiçbir şekilde artma yapmadan düz olarak 36 ilmeğimizi tam 4 sıra boyunca örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 4 sıramı 36 sık iğne ile tamamladım. Şimdi 10. sıramızı yapmışız. Şimdi 11. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ayağımızı artık oluşturmaya başlayacağız. İşaret ipimi yukarıya aldım. Hemen yanından bir kesme işareti, pardon, kesme yapıyorum. Çocukların derslerinden aklımda kalan kesme işaretleri. Evet, bir kesim yaptım. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi bir kesim daha yapıyorum. Evet. Yine 4 sık iğne örüyorum. Bir, 2, 3 ve 4. Şimdi bir kesim daha yapıyorum. Buradan sonrasını işareti yerime kadar düz olarak devam ediyorum arkadaşlar. Yani 11. sıramızda 3 kesim yaptık. En son 36 sık iğnemiz vardı. 33 sık iğneye düştü. 11. sıramız. İşaret yerimize kadar düz olarak örelim. Geldik zaten. Kamerayı durdurmaya gerek duymadım. Evet, işaret yerime geldim. Şimdi tekrar işaret ipimi yukarıya alıyorum. Şimdi aynı kesim üzerinden hemen bir tane daha yapıyorum. Bir tane kestim. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 sık iğne ördüm düz olarak. İkinci kesimimin üzerine geldim. Yine bir kesim yapıyorum. Evet. Şimdi yine 1, 2 ve 3 sık iğne yaptım. Evet. Şimdi bir kesim daha yapıyorum. Aynı kesim üzerinden. Yani 3 kesim yapmış oldum yine. 12. sıramda da 3 kesim yaptıktan sonra sıramızdaki sık iğne sayısı 30'a düşmüş oldu. 12. sıramız
30 sık iğne arkadaşlar. Şimdi bunu da işaret yerime kadar, üçüncü kesimimden sonra işaret yerime kadar düz olarak devam ediyorum. Evet, işaret yerime geldim. Evet, işaret ipimi tekrar yukarıya alıyorum. Hemen aynı kesim üzerinden yine bir kesim. Bir tane sık iğne, iki tane sık iğne yaptım. Yine aynı kesim üzerinden yine bir kesim daha. Yine 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Şimdi yine aynı kesim üzerinden bir kesim daha yapıyorum. Evet. Bunu da yine işaret yerime kadar geliyorum. Bu sıramızda 27 sık iğnemiz kalıyor. Yani 13. sıramız olmuş oluyor. 27 sık iğne. Evet arkadaşlar, şimdi işaret yerimize geldikten sonra düz olarak hiçbir kesim artma yapmadan tam 5 sıra düz olarak öreceğiz. 27 sık iğnemizi tam 5 sıra boyunca hiç kesim artma yapmadan 5 sıra boyunca dümdüz öreceğiz. Sonrasında yine devam edeceğiz. Evet, işaret yerime de geldim bu arada. Ayağını da şöyle göstereyim. Ayak kısmımız. Evet, 5 sıra örelim arkadaşlar. Tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 5 sıra düzümüzü de geldik. Tam 27 sık iğnemiz var. 17. sıramızı yapmışız. Şimdi sıra 18. sıramızda. Şimdi bu sıramızda 3 artma yapacağız. Şimdi örelim. 1, ben sayarak gideyim ki kafanız karışmasın. 2, 3, 4, 5. Şimdi tam orta kısmından yapacağız artmamızı. Pardon, 4 sık iğne ördük. 5. sık iğnemize bir tane çift yapalım. Şimdi devam edelim yine. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. Evet, 6. sık iğnemize de bir tane artma yapalım. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer yan tarafımıza kadar. Evet, 2, 3, 4. Evet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle yapalım. 11, 12. Evet. 13 sık iğne yapalım.
13 sık iğne ördüm. Şimdi hemen bir tane daha artma yapıyorum. Birinci sık iğne ve ikinci sık iğne. İşaret yerime geldim. Şimdi tekrardan işaret yerime işaret ipimi yukarıya aldım. Şimdi arkadaşlar 17. 18. sırayı ördük. 3 artma yaptık. Burada 30 sık iğnemiz oldu. Şimdi 30 sık iğneyi yine hiç eksiltme artma yapmadan, özür dilerim, zil çaldı da, 30 sık iğneyi 5 sıra boyunca hiç eksiltme artma yapmadan örelim arkadaşlar. Tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 5 sıramızı daha ördük. Şimdi hemen işaret ipimizi yukarıya alıyoruz. 30. sıramızı örmüşüz en son olarak. 30. sıramızda 30 sık iğnemiz olmuş. Şimdi 31. sık iğnemiz sıramızı yapıyoruz. Şimdi tekrardan burada 31. sıramızda yine 3 artma yapacağız. Tam ortaya kadar gelelim. Ortaya kadar dediğim arkadaşlar ayağın üst kısmından yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada bir artma yapalım. Bir çift, yani aynı sık iğne üzerinden 2 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi ilk artmamızı yaptık 31. sıramızda. Şimdi tekrar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne ördüm. Şimdi yine bir artma yapıyorum. Devam ediyorum. 1. Bu artmamızı da tam yanına alalım. Tam yan kısma alalım. Bu arada elyaflarımızı da dolduralım arkadaşlar. Çünkü uzadıkça bu sefer en uç noktaya girmeniz zor olur. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Bir tane daha artma yapıyorum. Yani bir çift yaptım. Şimdi 2 tane daha sık iğne ördüm ve işaret yerime geldim. Hemen işaret ipimi yukarıya alıyorum. Evet, 32. sıramıza başlayacağız. Şimdi 31. sıramızda kaç ilmeğimiz oldu? Kaç sık iğnemiz? 33 sık iğnemiz oldu. Şimdi 31. sıramıza başlayacağız. Tam bundan sonrasında 8 sıra hiç eksiltme artma yapmadan düz olarak 8 sıra örelim. Yani 33 sık iğne ile 8 sıra örülecek. Örelim ve devam edelim. Evet, 8 sıramızı da geldik. Yani son ördüğümüz sıra 39. sıramız. Evet, 33 ilmekle 39. sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasında işaret ipini önemli değil ama olsun, yine de görelim amaçlı. Zaten bundan sonra artık kapatma işlemine başlıyoruz. Kapatma işlemini şu şekilde yapacağız arkadaşlar.
Şimdi bir kesiyoruz. Bir, iki, örüyoruz. Tekrar bir kesiyoruz. Evet. Bir kestim. Bir, iki ördüm. Yine bir kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar döne döne bir kez iki ör, bir kez iki ör, sürekli herhangi bir sırası yok. Bir kez iki ör, bir kez iki ör şeklinde, yani yaparak 10 ilmek kalana kadar, 10 sık iğne kalana kadar öreceğiz. Şimdi bu şekilde devam edelim. Bir kez iki ör, ben örnek gösterdim size. Bir kez iki ör, bir kez iki ör, döne döne örüyoruz arkadaşlar. Tam 10 ilmek kaldığında tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 2 ör bir kez, 2 ör bir kez yaptık. 10 ilmek, 10 sık iğne kalana kadar yaptık. Şimdi ipimi biraz uzun bıraktım keserken. Şimdi arkadaşlar kapanışımızı yapacağız. En sondan bu kısımda da sürekli böyle elyaf doldurun, şu her yerine girsin mutlaka. Yani boşluk kalmasın. Şimdi etamin iğneme de ipimi geçirdim. Şimdi kapanışı yapacağız arkadaşlar. Evet. Kesim yapar gibi, tığla kesim yapar gibi en öndeki ilmeklerimizi alıyoruz. Tığla da kesimleri bu şekilde yapıyoruz. İğneyle de kapanışı bu şekilde yapacağız. Evet. Hep öndeki ilmeklerimizi alacağız. Tamamını bitirene kadar bu işlemi yapıyoruz. Umarım gözüküyordur. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde kapanışımızı yapıyoruz. İyice sıktıralım. Karşıya geçelim. Bir düğüm yapalım. Düğüm yaparken dikkat edin. Top halinde böyle kapanma olmasın. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen içeriden girelim. Gördüğünüz gibi tamamıyla kapandı. Biraz gerdirerek keselim. İp dışarıda kalmasın. Evet. Bacağımız bitti. Çok şükür. Şimdi bir diğer videomuzda da kolumuzla devam edeceğiz. Bacağımız bu şekilde olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Her seferinde söylüyorum bunu. Mecburen yani destek bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kol videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.